Ayvalık denince çoğumuzun aklına Ege'de güzel kıyıları, yazlıklarla gölgelenmiş bir tatil kasabası gelir. Çoğumuz denize girer, güneşlenir ama Ayvalık'ın kıyısından ayrılmaz. Sokaklarında dolaşıp burada kim yaşar, ne yer, ne içer merak etmez. Oysa Ayvalık'ın dar arka sokakları sahilinden çok daha güzel. En azından daha az bozulmuş. Kimi tarihçilere göre kaçakçıların barınmak amacıyla kurdukları, kimilerine göre ise korsan saldırılarından kaçan Hristiyanların kurduğu Ayvalık'ın arka sokakları, eski Rum evleri, balıkçıları, kahveleri ve her yana yayılmış mis gibi zeytin kokusuyla Ege kasabalarının özgünlüğünü daha çok taşıyor. Ayvalık'ta geçim, doğanın sunduğu iki güzellikten sağlanıyor. Biri zeytin, diğeri balık. Ama Türkiye'nin hemen her yerinde olduğu gibi burada da ekonomiyi döndüren erkekler. Kadınlar çoğu zaman evde oturuyor ya da en fazla hasat günlerinde zeytin toplayıp erkeklerin kendilerine biçtikleri günlük yevmiyelerini alıyorlar. Bunun dışında ne sosyal ne de ekonomik hayata katılmak için çok fazla bir seçenekleri yok. Daha doğrusu yoktu. Ta ki uzaklardan, çok uzaklardan bir çöp madam Ayvalık'a gelene kadar. Benim için bir iş yoksa bir sürü kadınlar için bir şey yok. Her zaman kendimi çok şanslı hissettim. O şans başka insanlara vermek fayda var düşündüm ben. İlk önce ne yapacaktık? Nasıl ürün olacak? Bir iki tane örnek çıkarttık. O yöntem öğrendim. Ondan sonra bir satış nokta ihtiyacı var. Ben iş dünyadan gelen birisi değilim. Satış anlamı, para anlayan birisi değilim. Birkaç yere de görüştük. Evet, bunları satabiliriz, satmaya hazırız. Söylerken o zaman bir atölye açmak karar verdim. Bir sürü kadınlar, daha önce maaş kazanmayan kadınlar zaten el işi, el beceri inanılmaz güzeldir ama piyasa yok. Tara Hopkins, ince, zarif yapısıyla kendisi de adeta bir çöp kadın. Aslında Amerikalı ama 20 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Bugüne kadar onlarca farklı projeye imza atmış. Gerçek anlamda bir dünya insanı. Zira onun isminin önüne bir sıfat eklemek çok zor. Yaş, cinsiyet, meslek, ülke kodlarının arkasına sığınacak bir kadın değil o. O sadece Tara. Tara Hopkins. Ne Amerikalı, ne Türk, ne öğretmen, ne öğrenci. Türkiye geldiğim itibaren naylon poşetle karşı çıktım. Yani naylon poşet zaten 89 o kadar çok yoktu. Ondan sonra herkes onları kullanmaya fazla kullanıyordu. Bir dükkana giriyorsun, poşete ihtiyacım yok derken ne olsun, ne olur, yani olsun diyor. Allah aşkına ben yani senin poşete ihtiyacım yok diyorum. Ama yani zorlandırıyorsun. Ben dedim peki bunu karşı çıkmak yerine bunu değerlendirsek olur. Ben baktım çöpten yaratıcı ürün, kullanışlı ürün yapıp nasıl oluyor? Bu atölyede yaklaşık 50 kadın çalışıyor. Bu kadınlar daha önce hiç çalışmamış ve para kazanmamış kadınlar. O yüzden de hem sosyal bir çevre edinmek hem de para kazanmak için Tara'nın ortaya attığı bu fikir bulunmaz bir fırsat. Bu atölyede çalışan kadınların kazanacağı para da aslında kendilerine bağlı. Ne kadar çok üretirlerse o kadar çok para kazanabilme şansları oluyor. Ama en az ayda 200-300 lira kazanıyorlar. Bu para kimi zaman 800-900'e kadar çıkabiliyor. Çantaların fiyatı ise 5 liradan başlıyor, 90 liraya kadar çıkıyor. Ayvalık'taki bu atölyede satış yapılabildiği gibi internetten sipariş de verilebiliyor. Ya da İstanbul'daki bazı mağazalarda bunları satın alabiliyorsunuz. Tara Hopkins, Türkiye'ye bir Amerikalı öğretmen olarak geldi. Ama zamanla hem öğretmen oldu, bilgi öğretti, hem öğrenci oldu, Türkiye'yi öğrendi. İş yaşamının her anında insanların hayatlarına dokunmaya çalıştı. Emeklilik döneminde bir sahil kasabasında günlerini öldürmek yerine çevresindeki kadınların hayatlarını değiştirmek istedi. Hem bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle hem de çöp madam fikriyle binlerce insanın hayatında kocaman bir fark yarattı.